Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle yuvarlama ve karşılaştırmayı öğreniyor olacağız. Yuvarlama şu şekilde anlatılabilir. 1,5 normalde 2'ye yuvarlanır çünkü artık 2'ye daha yakındır veya 1,5'tan daha büyük sayılar 2'ye yuvarlanabilir. Çünkü 2'ye yakındır. Eğer biz noktalı sayılarla uğraşmak istemiyorsak eğer, hani ondalıklı sayılarla böyle devreden sayılarla, yarım, çeyrek sayılarla böyle ifade edebilirim. 1,5'u 2'ye yuvarlamayı veya 0,75'i 1'e yuvarlamayı istiyor olabiliriz. Veya 1,3'ü 1'e yuvarlamayı istiyor olabiliriz. Bu sizler için yararlı olabilir arkadaşlar. Çünkü belki noktalı sayılar, ondalıklı sayılar kafanızı karıştırıyor olabilir. Mesela 1,0756 diye bir sayı karşınıza çıktığınızda yani ne yapıyorsunuz? Eğer kafanız karıştıysa aslında bu bloğu kullanabilirsiniz. Çünkü bu bloğa böyle bir sayı girdiğinizde ve kendisinin bunu yuvarlamasını istediğinizde bu blok tam olarak bu işlemi yapıyor. Ayrıca aslında arkadaşlar bu bloktan şunu da isteyebiliyorsunuz. Yukarıya yuvarla diyebilirsiniz. Mesela 1,3 normalde 1'e yuvarlanır. Ama eğer siz bu sayının bir üste yuvarlanmasını istiyorsanız da bunu da belirtebilirsiniz. Yukarıya yuvarlanmasını söyleyebilirsiniz ve 1,3 2'ye yuvarlanır bu şekilde. Peki şöyle düşünelim. 1,5 da normalde 2'ye yuvarlanır ama ancak siz eğer bunun daha alttaki bir sayıya yuvarlanmasını istiyorsanız yine bu şekilde bu seçeneğe tıklayarak daha altındaki sayıya yuvarlanmasını da isteyebilirsiniz. Bir de kesme gibi bir durumumuz var. Sayıyı kesme aslında birazcık ilginç bir tabir oldu ama şöyle söyleyeyim. 1,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 5, 6 böyle bir sayıyla karşılaştığınız zaman gerçekten bazen uzayıp giden sayılar sizin işinize yaramayacaktır. Ve siz belki de sadece bir tane ondalıklı basamak görmek istiyorsunuzdur. Belki böyle uzayıp giden sayılar görmek istemiyorsunuzdur. Bunun için kullanabilirsiniz bu kesme ayarını. Eğer bunu seçecek olursanız eğer noktadan sonra kaç tane basamağı kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Ve geriye kalan başka basamaklar varsa onlar kesilip atılır. Artık onlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Ve tabii ki bu boş olan bloğumuzdan da veri çekebiliyor ve farklı bloklarda kullanabiliyoruz bu bilgiyi, çektiğimiz bilgiyi. Yani aslında bu kadar yuvarlama bloğumuz. Bir de karşılaştırma bloğumuza bakalım isterseniz. Karşılaştırma bloğumuz da şu şekilde arkadaşlar. Bir şeyi biz normalde nasıl karşılaştırırız? Gözlerimizle, öyle değil mi? Yani aslında karşılaştırmak bizim için çok kolaydır. Bir bardakta daha fazla su olduğunu görmek için başka bir bardaktan bakmamız yeterli olur. Biraz da düşünürüz hangisine daha fazla su olduğuna karar verebiliriz. Hangisine daha az olduğuna, ikisinin eşit mi olduğuna karar verebiliriz bu şekilde. Bu da aslında burada bu blok bunu yapıyor. 2 tane sayısı veya değeri oluyor bu bloğumuzun ve bu değerleri karşılaştırıyor. İsterseniz A değerinin B değerinden büyük olup olmadığını sorabilirsiniz. Küçük olup olmadığını sorabilirsiniz. İkisinin eşit olup olmadığını sorabilirsiniz. Birinin diğerinden daha büyük veya eşit olup olmadığını sorabilirsiniz. Veya daha küçük ve eşit olup olmadığını sorabilirsiniz. Gerçekten çok fazla seçeneğiniz var. Ve eğer söylediğiniz şey, bir şartınız doğruysa, yani A B'den büyüktür dediniz ve A B'den gerçekten büyükse doğru değerini çıktı olarak alırsınız. Ama A büyük müdür B'den diye sordunuz ve A aslında B'den küçükse size yanlış değerini verir program. Sizin gibi bu şekilde düşünür, cevabı bulur ve size de ulaştırır. Bu blogumuz da bu işe yarıyordu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.